Merhaba arkadaşlar. Birkaç ilmek YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz yandan düğmeli bebek yeleğinin çalışmasını yapacağım. Ben bu yeleğimi biraz sade olarak yapmak istedim. Sadece boyun kısmında, kol uçlarında ve etek ucunda küçük bir detay delikli model çalışmamızı yaptım. Bu şekilde sade olarak yapmak istedim. Siz eğer daha böyle farklı olsun isterseniz boyun kısmına papyon çalışması yapabilirsiniz. Yahut alt kısmına şu kısma bir cep detayı yapabilirsiniz. Sonradan da dikebilirsiniz arkadaşlar. Yeleğimin dediğim gibi boyun kısmında, kol uçlarında ve etek ucunda ajurlu, delikli bir çalışmam var. Onun haricinde başka bir model yapmadım. Bu şekilde sade bir yelek yapmak istedim. Yeleğimin boyutu 9 aylık arkadaşlar. 9. ayından itibaren başlayıp büyüyene kadar rahatlıkla kullanabileceğiniz bir boyutta. İsterseniz buyurun hep beraber yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar. Ben toplamda 3,5 numaralı şişime 76 ilmek attım ve 4 sıra boyunca haraşo örgü olarak ördüm. Şimdi üst taraftaki ajurlu kısımlarını yapalım hep beraber. Daha sonra ayrımlarına başlayacağız. Şimdi ilk olarak baştaki 7 ilmekle sondaki 7 ilmeği haraşo olarak örüyoruz. Örgümüzün bitimi boyunca. Oralar düğme ilik yerlerimiz olacak. O yüzden hep haraşo olarak öreceğiz 7 ilmeğimizi. Bakalım 2, 4, 5, 6 ve 7. Evet. Şimdi modelimize başlıyoruz. O üst taraftaki ajurlu kısım için, delikli kısım için 7 ilmeğimi ördüm. 2, 4, 6, 7 ilmeğimi ördüm. Bir tane doladım ve 2 ilmeği bir olarak örüyorum. Yani bir artırma yapıp bir eksiltme yapıyorum. Bir tane doluyorum. Bir tane 2 ilmeği bir alıyorum. Bir tane doladım. 2 ilmeği bir olarak alıyorum. Bir tane doladım ve 2 ilmeği bir alıyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar bütün ilmekleri, sıra sonunda 7 ilmek kalana kadar bütün ilmekleri bu şekilde bir tane doluyoruz ve 2 ilmeği bir alıyoruz. Bir tane doluyoruz ve 2 ilmeği bir alıyoruz. Bu şekilde örelim. Sıra sonunda tekrardan beraber örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, ben modelimi tamamladım. Bakın sonunda da 2, 4, 6, 7 ilmeğim kaldı. Bunları da haraşo örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, model sıramızı örmüş olduk. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Arka yüzünde yine baştaki 7 ilmekle sondaki 7 ilmeği haraşo olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ilmeği haraşo olarak ördük. Ve bu aradaki bütün ilmekleri ters örgü olarak öreceğiz. Artırdığımız ilmekler de dahil, doladığımız ilmekler de dahil. Bu sonda 7 ilmek kalana kadar bütün ilmekleri ters örüyoruz. Tekrar dediğim gibi 7 ilmeği haraşo olarak örüyoruz. Şimdi ters örgüleri başlıyoruz. Evet, bu şekilde ters örgülerle örelim. Sondaki 7 ilmeğimizi de haraşo olarak örüp tamamlayalım. Ön tarafta örgümüzün ön yüzünde artık roba ayrımlarına başlayacağız.
Sırayı tamamlayıp gelelim. Evet. Arka taraftan ters örgülerimi ördüm ve bakın ön tarafta modelimiz bu şekilde oluşmuş oldu. Şimdi geldik roba ayrımlarına. Başlayalım yine her zamanki gibi. İlk 7 ilmeğimiz haroşa 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmekten sonra hemen bir tane artırmamı yapıyorum. Bu artırmaları arkadaşlar dolayarak yapıyorum. Çünkü delikli olmasını istediğim için dolayarak yapıyorum. Eğer gizli artırma yaparsak ön taraftan hani gizli adı üstünde delikli olmayacak. Ama delikli olmasını istediğim için bu şekilde dolayarak artırmamı yapıyorum. 7 ilmeğimi ördüm. Bir tane doladım ve kol için 12 ilmek öreceğim arkadaşlar. Düz örgülerle örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Evet, hatta sayalım. Burada artırmamızdan sonra 2 4 6 8 10 12 ilmek ördük. Kolumuz için bir tane doladım. 2 tane ara ilmeğimi ördüm ve bir tane daha doluyorum. Şimdi arka parça için 18 ilmek öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. Evet, arka beden için 18 ilmeğimizi ördük. Bir tane doluyorum. Yine tekrardan 2 tane ara ilmeğimi örüyorum ve bir tane daha doluyorum. Şimdi tekrardan 12 ilmek örüyorum kol için. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 ilmek kol için ördüm. Bir tane doluyorum. 2 tane ara ilmeğimi örüyorum. Bir tane daha doluyorum. Şimdi son olarak ön parçamız kaldı. 14 ilmek örüyorum ve bir artırma daha yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 ilmek ördüm. Bakın 7 ilmek haroşamız kaldı. Bir tane daha artırıyorum hemen bu haroşalardan önce. Sonra şimdi bu sırada arkadaşlar ilk düğme deliğimizi açacağız. Düğme deliğimi 1 2 3 ilmeğimi ördüm. Bir tane doladım. 2 ilmeğimi bir alarak örüyorum ve bu şekilde ilk düğme deliğimizi de açmış olduk. Hem roba ayrımlarını artırmalarını yapmış olduk. Hem de ilk düğme deliğimizi açmış olduk. Şimdi arka sırada arkadaşlar ilk 7 ilmek ve son 7 ilmek hariç bütün ilmekleri yine ters örgü olarak öreceğiz. İlk 7 ve son 7'yi haroşa olarak örelim. Artırma yaptığımız ilmekleri de ters örgü olarak örelim. Ön sırada yine ikinci artırma sıramızda yine beraber artırmalarımızı yapalım. Evet arkadaşlar, ben arka sıramı tamamladım. Bakın düz örgülerimiz artık görünmeye başladı. Şimdi ikinci artırma sıramızdayız. Tekrar ilk ilmeğimi örmeden aldım ve
İlk 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Evet, hemen 7 ilmekten sonra bir artırma yapıyorum ve örmeye devam ediyorum. Bir dahaki artırma, bir önceki sırada artırma yaptığımız yere geldiğimizde zaten onu fark edeceğiz. Artık saymaya gerek kalmayacak. Çünkü zaten artırmalarımızda delikli artırma olduğu için bakın bir önceki sırada burada artırma yapmışım. Bakın ortada 2 ilmeğim var. Bir tane artırıyorum yine. 2 ara ilmeğimi örüyorum ve bir tane daha artırıyorum. Ve örmeye devam ediyorum. Artık roba ayrımlarını yaptığımız için bu sıralarda örmek daha kolay. Dediğim gibi artırmamızda delikli artırma olduğu için görmek, ayırt etmek daha kolay. Gizli artırmada belki bazen karıştırabiliriz. Evet. Evet, bakın bu artırmış olduğumuz ilmek, bir tane doluyorum, 2 tane ara ilmeğimi örüyorum ve bir tane daha artırıyorum. Evet arkadaşlar, bu kadar basit aslında. Sadece ilk ayrımlarını yapmak önemli. Evet. Tekrar artırma yaptığımız ilmeğe geldik. Ördüm. Bir tane doladım. 2 tane ara ilmeğimi ördüm ve bir tane daha doladım. Evet. Şimdi bir artırmam kaldı. O da hemen 7 haroşa ilmeğimizden önce. Evet. Bakın. Bir tane artırma yapmıştık zaten. Ördüm. Bir tane doluyorum. Ve 7 ilmek haroşamı da örüyorum. Evet. Bakın bir önceki sırada düğme deliğimizi de açmıştık. Şimdi ikinci artırma sıramızı da bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar. Arka sırayı yine bir önceki sırada yaptığımız gibi ilk 7 ve son 7 ilmekleri haroşa olarak örüyoruz ve diğer aradaki bütün ilmekleri ters ilmek olarak örüyoruz. Yine başa geldiğimiz zaman bu ikinci sırada da gösterdiğim gibi hemen artırma yapmış olduğumuz ilmeklerden 7 ilmekten sonra hemen bir artırmamız vardı. Daha sonra örüyorduk. Bakın ara 2 tane ara ilmeğimiz var. Bu 2 ara ilmekten bir önce ve bir sonra yapıyoruz. Tekrar yine aynı şekilde burada öyle, yine burada öyle ve 7 haroşa ilmeğinden hemen önce birer tane artırmamız yapıyoruz. Toplamda 20 ya da 21 sıra artırma yapacağız arkadaşlar. Gösterdiğim gibi başka hiçbir işlem yapmayacağız. Bu modelimiz sadece biliyorsunuz ki hem yakamızda kol uçlarımız ve etek uçlarımız ucumuzda olacağı için başka hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece düz örgülerle ön sıradan artırmalarımızı yapıp arka sıradan da ters örgülerle örgümüzü örüyoruz. Şimdi arkadaşlar düğme deliğine gelirsek, düğme deliğini de öreceğiniz yeleğin boyutuna göre ayarlayabilirsiniz. Yani büyük bedenlerde yapacaksanız 12 sırada bir yapabilirsiniz. 11 sırada bir yapabilirsiniz. Daha böyle bir yaşa göre falan yapacaksanız arkadaşlar 10 sıra, 9 sıra, 10 sıra da bir düğme deliği koyabilirsiniz. O artık tamamen sizin tercihinize kalmış. Ya da düğmeleri sık sık istiyorsanız daha araları 8 sıra yapabilirsiniz. Daha araları kısa tutabilirsiniz. Ya da düğme az olsun diyorsanız daha uzun tutabilirsiniz araları. Şimdi ben örgümü kol kesimine kadar öreceğim. Ve daha sonra geleceğim. Kaç sıra artırma yaptığımı o zaman size daha net söyleyeceğim.
kaç tane düğme deliği yaptığımı ve kaç sırada bir yaptığımı hem sizler de görmüş olacaksınız hem de ayrıntılı bir şekilde anlatıp beraber örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Ben kol kesimine kadar örüp geleceğim. Evet arkadaşlar, ben artırma sıralarımı tamamladım. Toplamda 20 artırma sırası yaptım. Bu şekilde bakın, yeleğimizin robasını oluşturmuş olduk. Şimdi ben size bunun ölçüsünü vereyim. Ördüğünüz, kullandığınız ipe, şiş numarasına göre değişecektir. O yüzden 13 santim uzunluğumuz. Evet, roba kısmımızın uzunluğu 13 santim. Şimdi arkadaşlar, artık artırmalarımız bitti. Bu kısım kol ve bu kısmımız da kol. Burası arka beden, burası ön bedenimiz. Şimdi kollarımızı ayıracağız. Kollarımızı ayırmadan önce şu delikli modelimizi yine kol uçlarına koyacağız. Evet, başlayalım hep beraber. Dediğim gibi toplamda 20 artırma sırası yaptım. Şu kenardaki delikleri sayarak kaç artırma sırası yapmış olduğunuzu görebilirsiniz. Yalnız şu baştaki ilmek sizi şaşırtmasın. Çünkü ilk sırada bu şekilde delikli model yaptığımız için bu ilk delik modelimizin deliği oluyor. Onu saymadan diğer delikleri saydığınızda 20 artırma sırası olması gerekiyor. Evet, şimdi kol kısmımızdayız. İlk ilmeğimi boşalıyorum ve 7 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. Evet. Şimdi artık artırma yapmayacağım. Yalnız delikli modelimizi yapacağımız için bir tane doluyorum. 2 ilmeğimi bir örüyorum. Bir tane doluyorum. 2 ilmeğimi bir örüyorum. Aynı boyun kısmımızda yapmış olduğumuz şekilde modelimizi yine kol uçlarımıza koyuyoruz. Evet, bu şekilde bir dolayıp 2 ilmeği bir alıyoruz. Kolumuzu bu taraftaki kolumuzu bitiresiye kadar aynı işlemi yapıyoruz. Arka bedene geçmeyeceğiz. İlk önce kol ilmeklerini öreceğiz. Daha sonra kolumuzu kestikten sonra arka bedeni örüp yine aynı işlemi diğer kolumuz için de uygulayacağız. Evet, bu sırada dediğim gibi bu modelimizi uygulayarak ilerliyoruz. Evet. Bakıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın son 2 ilmeğim kaldı. Tekrardan doladım. 2 ilmeğimi aldım ve ara ilmeklerime geldim. Ara ilmeklerim 2 tane olduğu için ara ilmeklerimden bir ilmeğini koluma koyacağım. Bir ilmeğimi de arka beden için koyacağım. O yüzden bu ilmeğimi örüyorum ve örgümü çeviriyorum. Şimdi kolumuz için
kolumuzu örmeye devam ediyorum. Arka ilmeği bedeni daha sonra öreceğiz. Bu sırada bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Evet, sıra sonunda 7 ilmeğimiz, o patlarımız var ya, o patlarımız kalana kadar 7 ilmeğimizi kalana kadar yani bütün ilmekleri ters örgü olarak örüp geleceğim. Evet arkadaşlar, arka ilmeklerimin hepsini ters olarak ördüm. Sıra sonunda 2, 4, 6, 7 ilmeğim kaldı tekrardan ve örgümü tekrardan ön yüze çeviriyorum. Evet, bakın kol ucumuzda da delikli modelimiz oluşmuş oldu. Şimdi arkadaşlar artık kol uçlarında haroşa örgü yapacağız. Haroşa örgülerimiz için ben düz ilmeklerden yapıyorum haroşa örgümü. O yüzden ön sırada ve arka sırada düz ilmek olarak örüp haroşa örgümü oluşturacağım. Toplamda 4 sıra haroşa yapacağım kol uçları için. Daha sonra kesim işlemi yapacağım. Şimdi dediğim gibi sadece kol ilmeklerimizi, yani burada arka beden için ayırmıştık ara ilmeklerden itibaren. Buraya kadar haroşayı örüyoruz. Tekrar geri dönüyoruz. Tekrar kol için sadece 4 sıra haroşamızı örelim. Kesim için geri geleceğim. Evet arkadaşlar. Ben şimdi toplamda 3 sıra haroşamı ördüm. 3 sırayı ördükten sonra tekrar ön yüzden bir sıra daha ördüm. Ve şimdi arka yüzünden kol kesimimizi yapacağız. Arka yüzden kesim yaptığımızda ön taraftan bir sıra haroşa daha görünecek. Yani toplamda 4 sıra haroşamız olmuş olacak. Şimdi kol kesimimize başlıyoruz. İlk ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi örüp ilk ilmeğimi onun üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde. Örüp arkadaki ilmeğimi geçiriyorum. Biraz bol kesmeye çalışın arkadaşlar. Çok sıkı bir kesim yaparsanız bebeğinizin kolunu rahatsız eder. O yüzden biraz bol tutmaya çalışın ilmeklerinizi. Evet. Bu şekilde kol kesimimizi de yapıyoruz. Böylelikle kolumuzun bir tanesini bitirmiş olacağız. Şimdi kolumuzu bitirdikten sonra arka ilmekleri de örüp diğer kol ilmeğimize kadar öreceğiz arka ilmekleri de. Daha sonra arka ilmekleri ördükten sonra yine diğer kolda, bu kolda uyguladığımız şeylerin aynısını o kolumuzda da uygulayacağız. İlk önce delikli modelimizi yapacağız. Daha sonra da 3-4 diş haroşa örüp o kolumuzu da bitireceğiz. Daha sonra o kolumuzu da bitirdikten sonra ön bedenimiz kalacak. Ön bedenimiz için de ipimizi arka taraftan bağlayıp tekrardan ön ilmeklerimizi öreceğiz. Ve sırayı bu şekilde tamamlamış olacağız. Arka sırada da bu kesmiş olduğumuz kol ilmeklerini de alt taraftan birleştireceğiz. Yani koltuk altı kısmından birleşimini yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde kol kesimimizi yapalım sonuna kadar. Daha sonra tekrardan geleceğim. Evet arkadaşlar, bu şekilde bakın kolumuzu da tamamlamış olduk. Bakın dediğim gibi arka taraftan kesimini yaptığımız için haroşa olarak görünüyor. Toplamda 4 sıra haroşamız olmuş oluyor. Şimdi bakın şöyle katlayalım. Evet.
Böyle çok güzel bir kol kesimi yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim, keserken birazcık uzunca ip bıraktım çünkü koltuk altından bu kenarları dikeceğiz daha sonra. Şimdi koldan sonra şimdi sırada arka bedenimiz var. Çeviriyorum, ipimi alıyorum ve buradaki ilmeğe geçireceğim. Şu şekilde bu ilmekten ipimi geçirip buraya düğüm atıyorum. Daha sonra bu ipleri gizleyeceğiz arkadaşlar. Görünmesin diye şu kalan mesela ipleri gizleyeceğiz. Evet, şimdi arka bedeni örmeye devam edeceğiz. Bakın bu ara iki ilmekten bir tanesini kola eklemiştik, bir tanesini de arka beden için ekliyoruz ve örgümüze bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar ben diğer kola kadar geleceğim. Daha sonra beraber örmeye devam edeceğiz. Evet, ayrımlara geldik. Şimdi dediğim gibi iki ilmek, ara ilmeğimi birisini arka tarafa ekledim, bir tanesi kola ekleyeceğim. Şimdi kolda tekrardan model için başlıyoruz. Bir tane doladım, iki ilmeği bir alıyorum, bir tane doluyorum, iki ilmeği bir alıyorum. Evet, bu şekilde kolumuzu örmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi dediğim gibi bu şekilde kolumuzu yine aynı buradaki ara ilmekleri kadar modelimizi yapacağız. Ara ilmeklerin bir tanesini yine kol için kola ekleyeceğiz. Bir tanesini de ön beden için ayıracağız. Daha modelimizi yaparak geleceğiz. Arka sırayı daha sonra döneceğiz. Arka sırayı ters örgülerle öreceğiz bütün ilmekleri. Ön sıraya geldiğimizde artık haraşo örgülere başlayacağız. Bu kolumuzda yaptığımız gibi. Yine 3-4 sırada haraşo yapıp arka taraftan kesimini yapacağız. Aynı bu kolda yapmış olduğumuz gibi. Bu kolumuzu da bitirdikten sonra arka beden için ipimizi bağlamıştık. Aynı şekilde ön beden için de buradaki ilmekten ipimizi bağlayıp ön bedeni örüyoruz. 7 ilmek haraşomuzu da örüp arka tarafa geçiyoruz. Arka ilmeklerde yine ters örgü olarak devam edecek. Yalnız koltuk altı birleştirmelerini göstereceğim size. Şimdi ben kolumu örüp kesip ön tarafı da öreceğim ve arka tarafta birleştirmeleri göstereceğim. Bu arada arkadaşlar ben düğme deliklerimi 12 sırada bir yaptım. Bakın göstereyim. İlk ilmeğim burada, ikincisi burada. Ben çok dip dibe düğmeleri çok hoşlanmadığım için biraz aralıklı olsun istedim. Ama siz 10 sırada bir de yapabilirsiniz, 11 sırada bir de yapabilirsiniz. O tamamen size kalmış. Şimdi dediğim gibi ben kolumu bitireceğim. Ön bedeni de örüp arka tarafta birleştirmeleri göstermek için geri geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben diğer kolumu da tamamladım. Bu şekilde. Diğer kolumuz da burada. Şimdi dediğim gibi ben ipimi bağlayıp ön taraftan ön bedenimi ördüm. Haroşalarımı da ördüm. Örgümün arka tarafından yine 7 ilmeğimi haroşa, diğer ilmeklerimi ters örgü olarak ördüm
Ve şimdi kolumuzun altından örgümüze devam edeceğiz. Ve artık bundan sonra arkadaşlar bütün yeleğimizi tamamlayana kadar bakın buradan direktmen örgüme başlıyorum. Bu şekilde. Evet. Hiçbir artırma yapmadan direkt başladım. Şimdi arkadaşlar artık bütün örgümüz boyunca yeleğimiz bitene kadar hep önlerde düz örgü, arkalarda ters örgü, ilk 7 ve son 7 ilmek haroşa örgü olarak devam edeceğiz ve 12 sırada bir düğme deliği açmayı unutmayacağız. Bu şekilde yeleğimizin sonuna kadar öreceğim. Dediğim gibi önlerde düz örgü, arka taraflarda ters örgü olarak yeleğimi tamamlayacağım. Son olarak yeleğimin alt kısmındaki haroşa kısmına geçmeden önce yine kol uçlarında ve boyun kısmında yaptığımız delikli modelden etek ucuna da yapacağız. Daha sonra yine haroşalarımızı örüp yeleğimizi bitireceğiz. Şimdi arkadaşlar ben yeleğimi model kısmına kadar öreceğim. Daha sonra model kısmında yine tekrardan size göstermek için geleceğim. Model kısmını göstereceğim. Ondan sonra yeleğimizin bitimini beraber yapacağız. Evet, şimdi yine diğer kol altına geldik. Orayı da bir kere daha göstereyim. Ve ondan sonra yeleğimizi örmeye devam edeceğim. Evet. Hiçbir işlem yapmadan bakın burası haroşa örgü olan yerimizde 7 ilmeğimizde direkt haroşa örgü olarak başladım. Evet, bu şekilde arkadaşlar kollarımızı da birleştirmiş olduk. Evet, dediğim gibi ben yeterli boyuta gelene kadar öreceğim ve geleceğim. Daha sonra size boyutunu söyleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben tamamladım yeleğimin boyutunu. Şimdi sizlere şöyle ölçeyim, ölçüsünü vereyim. Şuradan göstereyim. Koltuk altından sonra toplamda 18 santim ördüm koltuk altından sonra. Şimdi arkadaşlar model yapılışına başlayacağız. Yine etek ucumuzda kol ucumuzda yaptığımız gibi modelimizi uygulayıp daha sonra yine 4 ya da 5 sıra haroşa yapıp yeleğimizin kesimini yapacağız. Şimdi tekrardan sizlerle beraber ben bir kere daha göstermek istedim bu model yapılışını. Bir de şöyle söyleyeyim, ben bu aralıkta toplamda 5 tane düğme deliği açtım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Aralarda dediğim gibi daha önce de demiştim 12 sıra bıraktım. Siz istediğiniz aralığı koyabilirsiniz. 12 sırada bir düğme deliği açtım. Şimdi hep beraber başlayalım. Yine ilk 7 ilmeği tabii ki de haroşa olarak örüyorum. Evet, 7 ilmeğimi haroşa ördüm. Bir tane doluyorum. 2 ilmeği bir alıyorum. Bir tane doladım. 2 ilmeği bir aldım. Bir tane doladım.
2 ilmeği bir aldım. Evet, modelimiz bu şekildeydi. Yine kol ucunda yaptığımız gibi aynı şekilde örgümüzün ön yüzünden modelimizi kuruyoruz. Örgümüzün arka yüzünde de ilk 7 ilmek ve son 7 ilmekleri haroşa örüp diğer bütün ilmekleri de ters örgü olarak öreceğiz. Evet, arkada bak, şurada göstereyim. Burada ipim bitti, birinci ipim. Şimdi ikinci ipime başladım. İkinci ipten çok az kullanacağız. Evet, dediğim gibi bu sırayı bu şekilde modelli olarak öreceğiz. Arka sırayı ters örgülerle tamamlayıp diğer sırada, diğer ön sırada artık haroşa örgümüze başlayacağız arkadaşlar. 4-5 sıra, belki 6 sıra. Ben şimdi modelimi tamamlayayım. Arkayı da ters örgülerle örüp haroşalarımı yapıp geleceğim. Daha sonra kaç sıra haroşa ördüğümü sizlere söyleyeceğim. Kesimini de kollardaki yaptığım tekniği uygulayarak o şekilde keseceğim. Örgümü arka taraftan kesim yapacağım. Çünkü ön taraftan haroşa olarak görünmesini istediğim için. Evet arkadaşlar, tamamlayıp geleceğim ben. Daha sonra ayrıntıları sizlere tekrardan anlatacağım. Evet arkadaşlar, ben yeleğimi bitirdim. Bakın, modelimi tamamladım. Modelimden sonra 5 sıra haroşamı da ördüm ve yeleğimin bitişini yaptım. Aynı kollardaki kesme tekniğiyle. Şimdi sıra geldi bu koltuk altlarını dikmeye. Şimdi ben bu tarafı böyle içe doğru çeviriyorum. İpimi biraz uzunca bırakmıştım zaten. İlk önce şuradaki köşelerden sabitliyorum. Bu şekilde. Daha sonra bakın, şurada karşılıklı ilmekler var. Onların arasından geçerek dikişimi yapıyorum. Karşılıklı. Evet. Bu şekilde. Koltuk altına da iyice kapatıyorum ki sonradan açılma olmasın. Evet. Bu şekilde dikişimizi yaptık ve şöyle iç tarafından birazcık ipimi yürütüp daha sonra kesiyorum. Evet arkadaşlar, şöyle bakalım. Bakın, koltuk altımızı bu şekilde diktik. Şimdi arkadaşlar, ben bu koltuk altımı da dikeceğim. Daha sonra düğmelerimi de dikip geleceğim. Yeleğimizin son halini ve ölçülerini sizlerle paylaşacağım. Evet, çok güzel oldu bu kolumuz. Şimdi sıra bu kolumuzu dikip düğmelerimi dikip geliyorum. Evet arkadaşlar, ben yeleğimi bitirdim. Düğmelerimi diktim, etiketimi de diktim. Bu şekilde çok güzel bir yelek oldu. Şimdi hemen ben sizlere bunun ölçüsünü vereyim. Beden ölçüsü 23,5-24 santim. Boyu şu omuzdan itibaren ölçüyorum. 33 santim. Bu şekilde arkadaşlar, yeleğimiz 9 aylıktan
itibaren çok rahat bir şekilde 12 9, 12, 18 ay, hatta daha da uzun kullanılabilecek şekilde oldu. Bir tık daha büyüğünü yapmak isterseniz arkadaşlar, 76 ilmekle başlamıştık. 80 ilmekle başlayıp artırma sırasına 1-2 sıra daha fazla artırma yapıp boyundan da 1-2 santim uzun yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Eğer sormak istediğiniz sorularınız varsa yorum kısmından yazarsanız sizlere cevap vermeye çalışırım. Bir dahaki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.